Dışarıdan bakıldığında sıradan bir çocuk filmi gibi görünse de K-pop, iblis avcıları, stiliz animasyonların ve müzikal parıltının çok ötesinde. Dürüst olmak gerekirse ilk 10 dakikasında resmen böyle kendimi tırmaladım ve ben ne izliyorum ya dedim. Ancak ilerleyen dakikalarda vay anasını dedikten sonra sonu hariç beni gerçekten çok duygulandırdı ve gerçekten heyecanlandırdı. Ancak bu videoda sizlere bu filmin Asya mitolojisindeki K-pop'un görsel, müzikal dinamizmine zekice harmanlanırken sembollerle ve detaylarla bezenmiş sağlam bir dünya inşasını da imza atıyor. Görünüşteki eğlenceli ancak katman katman açıldığında oldukça zengin bir kültürel anlatı ortaya çıkıyor. Ve bunun sonunda da 4. üye teorisini de sizlere sunacağım. İlk öncelikle mitolojiyle örgülü sahne arkalarına ve bu hikayenin ana perdelerine bakmak lazım. Filmin iskeleti Çin, Kore mitolojisinin en güçlü yapılarından biri olan 4 sembol sistemine dayanmakta. Bu, Batı'nın beyaz kaplanı, Doğu'nun mavi ejderhası, Kuzey'in kara kaplumbağası ve Güney'in vermilyon kuşu, diğer bilinen adıyla da Anka kuşu olarak geçer. Bu 4 muhafız doğanın yönlerini ve kozmik dengeyi temsil eden kadim varlıklardır. Film 3 ana karakterin Rumi, Zoe ve Mira kıyafet seçimlerinden savaş stiline, sahne duruşlarından aura renklerine kadar birçok unsur bu yaratıklarla doğrudan örtüşmektedir. Yani oldukça zekice tasarlanmış bir şey. Rumi hem görsel hem de anlatıcı açısından beyaz kaplanla özdeştirilmiştir. Filmde kaplan desenli motifler onun kaderle mücadelesini simgeler. Zoe özellikle 6 bıçağıyla yani üçer üçer poz verirken pençe benzeri duruşuyla azur ejderhasına da temsil etmektedir. Mira ise siyah renkli kıyafeti ve kabuk karışımlı omuzlu ile kara kaplumbağasını temsil eder. Ve sonra bir eksik kalır tabii ki de. Bu da vermilyon yani anka kuşudur. Bu eksiklik seyircinin zihnine bilinçli bir soru tohumu eker. 4. kim olacak? 4'ün gücü K-pop gruplarının evrimiyle paraleldir. Yani gerçek anlamdaki Kore pop'ının üyelerine dayanmaktadır. Bunlar üçlü grup yapısı K-pop'un tarihine saygı duruşu niteliğindedir. Film, ilk jenerasyon kız gruplarından olan Kim Sisters, He Sister ve CSC Selamlar. Ancak yapımcılar burada kalmaz, tüm işaretler bu yapımın geçici olduğunu da ima eder. Yani 4'ün gücü K-pop tarihindeki özellikle direkt Türkçesini söyleyeceğim 2N1, Blackpink, MMO gibi dörtlü grupların döneminin geçişini sembolize eder. Özellikle Zoe'nin 3 sesli Harmony'den bahsettiği sahne fazlasıyla da anlamlıdır. Filmin hiçbir şarkısı gerçek anlamda vokal odaklı değilken bu replikin yer alması şüphe uyandırır. Rumi'nin yüksek notayı çıkaramaması gibi bir detay sıradan bir çocuk filminden beklenmeyecek düzeyde bilinçli bir şekilde sembolizm içerir. Bu filmdeki bu ayrıntı 4. sesin eksikliğinin kasıtlı olarak da vurgulamaktadır. Altın motif renklerin dili. Film boyunca altın teması çok baskındır. Ana karakterlerin günlük kıyafetlerinde altın bağlayıcı bir vurgu rengi olarak da kullanılmaktadır. Ama her biri kendi rengini de taşır. Rumi beyaz, Zoe mavi ve turkuaz, Mira ise siyah renkleri taşır. Bu renk kombinasyonları sadece estetik değil, aynı zamanda mitolojik göndermeler de içermektedir. Sahnelerin derinliklerine yerleştirilmiş bu ipuçları sembolizmin ustaca işlendiğini gösterir ve özellikle kaplan ve saksağın yani Jokhodo motifinin filmdeki kaplan sahneleriyle örtüşmesi Kore gelenekleriyle kötü ruhlara karşı kullanılan klasik sembollerden biri olarak da dikkat çeker. Şimdi diyorsunuz ki arkadaşlar abi sen ne anlatıyorsun? Bakın burada bir şey size farkındalık kazandırmaya çalışıyorum. Bir çizgi film düşünün. Öyle bir çizgi film yapıyorsunuz ki sizin kültürünüzü, kültürel mirasınızı, sizin gelenek ve göreneklerinizi, sizin mitolojinizi çocuklara anlatıyor ve farkında bile değil ha. Yani bunu izleyen birçok insan aslında farkında değil. Yani adamlar geleceğe yönelik öyle bir yatırım yapıyor ki, öyle bir planlama yapıyor ki yarın öbür gün çocukların ve özellikle yeni nesillerin kafasına şu oluşacak. Ya abi Kore'de neler var ya gidip bir bakalım. Yani bunlar hem turizm hem mitolojik hem gelenek ve görenekleri bir sonraki nesillere bırakın bir sonrakileri bütün dünyadaki nesillere aktarmaya çalışmaktır.
Yani bu çok ince bir işçilik ve planlamadır. Keşke biz kendi içimizdeki sorunları halletsek de yani böyle şeyler düşünüp böyle şeyler ortaya koyabilsek. Bizim tek yapabildiğimiz şey açıkçası arkadaşlar, benim yıllardır söylediğim, birincisi cilledir, ikincisi Keloğlan'dır. Başka da hiçbir şey yapamadık daha. İnşallah yani o eski günlere tekrardan döneriz ki bir şeyler yaparız. Neyse, konunun dışına çok çıkmadan devam edelim. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten de böyle mi? Ve bu tarz şeyler önemli midir? Bir düşünün. Neyse, İblis desenler ve ruhu koruyan güçlere baktığımızda antagonist yani figür Cima kırmızımsı mor bir aura ile çevrelenmiştir. Bu renk tonu klasik cehennem kırmızısından daha kasvetli ve içsel bir kötülüğü de temsil eder. Oysa beyaz kaplan açık mavi parıltısıyla cehennemde değil gökyüzüyle bağlantılıdır. Yani aslında Rumi tam olarak bir zebani veya iblis değildir. O kaplanın desenlerini taşıdığından, yani iyiliğin desenlerini taşıdığından dolayı böyledir. Rumi'nin sahip olduğu desenler çok eski soyundan gelen seçkin karakterlere işaret eder. Kaplanların derisindeki eşsiz çizgiler gibi. Bu ruhani izler de sıradan karakterlerin çok ötesinde geçen bir soyluluğu sembolize de eder. Filmde bu desenlerin neden var olduğu tam olarak açıklanmaz ama o keskin cümle işte şudur: Klein'in söylediği "sana sadece öğretilenleri aktardım. Daha fazlası sonra." Bu tek replik devam filmine kapı aralayan bir bilinçli suskunluk anıdır ve daha da fazla bilginin sonraları elde edeceğimizin de işaretidir. Bu filmde Blackpink, KDA ve yabancı üye teorisine bakacak olursak da film boyunca pek çok sahne Blackpink'in konsept dönemlerine de selam çakmaktadır. Rumi'nin tasarımı Jennie'nin Kill This Love dönemine benzer. How It's Done şarkısı Teddy'nin prodüksiyonu ve How You Like That ritmine benzerliğiyle dikkat çeker. Duvarlara yazılan The White Label, Blackpink'in bağlı olduğu The Black Label'ın görsel bir göndermesidir. KDA yani Riot'un çıkartmış olduğu grup ile benzerliği ve bu müzik katkıları da bu bağlantıyı da çok güçlendirir. İşte burada teori daha da netleşir. Devam filminde gelecek olan yeni üye 4 sembolün eksik halkası olan vermilyon yani anka kuşunu temsil edecek. Tıpkı Lisa'nın Blackpink'teki konumu gibi. Bu üye büyük olasılıkla yabancı kökenli olacak. Bu da K-pop'un globalleşme yönünü kusursuz bir şekilde yansıtır. Kore köklerine doğan ama dünyanın dört bir yanına yayılan bir müzikal kültür. Ancak Altın Kuil'in yani mitolojik zirveye bakacak olursak bir teori daha var. 4. üyenin gelmesiyle birlikte grup Çin mitolojisindeki efsane yaratık olan Kuil'in yani Kirin ile özdeşleşebilir. Altın toynaklı, ruhani bir yaratık olan Kirin, kozmik dengenin de sembolüdür. Aynı zamanda altın motifiyle mükemmel de uyum sağlar. Dört yönün bekçileri birleştiğinde merkez doğar ve merkez K-pop'un yeni çağı olur. Son sözlere gelecek olursak da arkadaşlar, sadece bir çocuk filmi değil, modern bir mitolojiyi de anlatıyor. K-pop ejder avcıları aslında bir çocuk filminden çok fazlası. O mitolojik arketipleri, kültürel evrimi ve müzik endüstrisinin simgesel gücünü birleştiren modern bir masal. K-pop yalnızca Kore'ye ait değil artık. Bu film geçmişin mitlerini bugünün ritmiyle birleştirerek gelecekteki çocuklara da ilham vermeyi amaçlıyor ve tıpkı bir melodinin eksik notası gibi 4. üyeye de geliyor ve bunu hepimiz hissediyoruz. Yani baktığınızda arkadaşlar çok derin anlamlı bir hikaye var. Evet, başta çok çocuk filmi gelebilir, animasyon sizi irite edebilir. Yani benim yani böyle boyumu tırmalıyordu ilk dakika ve dedim ki ya abi, YouTube'a video yapmak için ne izliyorum ben? Bir de özellikle YouTube'daki benim kitlemin bu çizgi filmi sürekli bana söylemesi beni daha da tetiklemişti. Ama izledikçe ya adamlar ne çizgi film yapmış ya dedim ve o mitolojik öğeleri, o anlatımı gördükçe diyorum ki adamlar bildiğin tarihini bize çizgi film ayağına yutturuyor, öğretiyor. Ve ya bu çok güzel bir yetenek yani. Keşke bunu herkes yapabilse. Sizin bu konu hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Özellikle Discord sunucuma gelerek teoriler üretebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.